Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipimizle harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. Modelimiz oldukça güzel, kolay, ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 diye devam edecek. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ilmekle modelimi kuracağım ben. Şu anda şişimde 16 ilmeğim var. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğim ilk sıra olduğu için ördüm. Devamındaki ilmeğimi düz, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek devam ediyorum. Birinci sıra ön yüzünde düzle başladım. Ters, düz, ters diye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine düzlerimizi düz, terslerimizi ters örelim. İkinci sırayı da bu şekilde devam edelim. İlmekleri gördüğümüz gibi, yani düzü düz, tersi ters örüyoruz. Üç sırayı bu şekilde yapacağız. Şimdi ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilmekleri örelim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde yine aynı bir düz bir ters ördük. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Burada farklı işlemimiz var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bu aradan çıkarttığım ilmeği sol şişime aldım. Arkadaki ilmeğimi de şu şekilde sağ şişime aldım. Bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Ve bu aradan çıkarttığım ilmeği tekrar sol şişime aldım. Diğerini sağ şişime alıyorum ve aradan çıkarttığım ilmeğimi de düz örüyorum.
Aynı şekilde ikinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. İkisini bir aradan çıkarttığımız sol şişime tekrar aldım. Ve diğer ilmeğimi, arkadaki ilmeğimi de öne aldım. Bu örmeden çıkarttığım ilmeği tekrar düz ördüm burada. Aynı şekilde devam ediyoruz. Dördüncü sıra arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Şöyle yavaş yapıyorum. Tam net anlaşılsın diye. Son 2 ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir topladım, düz ördüm ve bu aradan çıkarttığım ilmeği sol şişime aldım. Diğer ilmeğimi öne aldım. Sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde tamamladık. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkili ikili öreceğiz şimdi bakın. Bu öndeki ve arkadaki 2 ilmeğimi aldım. Düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Kestim. Bir artırma yaptım. Son 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Devamında bir artırma yaparak kenar ilmeğimi ördüm. Bakın sıra başında artırma yapmadan kesme işlemi yapmıştım. Burada kesme işleminden sonra artırma yaptım. Kenar ilmeğini sonra ördüm. Buna dikkat edelim. Artma eksilme olmasın ilmeklerimizde. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Bu ajurlu olan ilmeğimi düz örüyorum. Bakın öndeki ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir tersle 6. sıramızı tamamlayalım. Son sıramız. Modeli bu şekilde kuracağız. Model 6 sıradan oluşmakta. 6 sırada bir kendini tekrar edecek. Evet, bakın model böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var. Hemen bir kez daha kuralım. 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bakın bir düz bir ters. Zaten ilmekler belli. Tersimiz düzümüz. Düzü düz tersi ters örerek 3 sırayı tamamlayacağız bu şekilde. Şimdi 1. sıra ön yüzündeyim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz ördüm. Devamı ters. Bir düz, bir ters.
bir düz, bir ters. İkinci sıramızı da böyle devam ettirelim. Yani ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Düzümüzü düz, tersimizi ters. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Üçüncü sıra ön yüzünde. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. 3 sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan 1, 2. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşüreceğiz burada. Düz ördüm, tek ilmeği düşürdüm. Aradan çıkarttığım ilmeği tekrar sol şişime aldım. Diğerini sağ şişime. Ve sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı şekilde yapıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm ve aradan çıkarttığım sol şişime, diğerini sağ şişime aldım. Sol şişimdeki ilmeğimi de düz ördüm. İlk başta size zormuş gibi gelebilir ama yaptıkça model kolay olduğunu anlayacaksınız. Akıcı ve güzel, çabuk ilerleyen bir model. Evet. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Onu da aynı şekilde yapıyorum. İkinci ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki ilmeğimi ikisini bir düz ördüm. Çıkardığım ilmeği sol şişime, diğerini sağ şişime aktardım ve sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde tamamladık. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimizi çift çift öreceğiz. Bakın, kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğimi 1, 2. 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi bir aldım, düz ördüm, kestim, bir artırma yaptım. Düz örerek 2 2 ilmeklerimizi keselim, daha sonra artırma yapalım. Kestim, artırma yaptım. Kestim, artırma yaptım. Kestim, bir ilmek artırdım tekrar. Son 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Devamında bir artırma yaptım. Kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıramı tamamladım. Bakın, model kendini göstermeye başladı. 6. sıra arka yüzünde yapacağımız işlem, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini ters ördüm. Ajurluyu düz, diğerini ters. Bir düz, bir ters.
Düzlerimiz şu artırma yaptığımız ilmek olacak. Devamındaki ters ilmek. 6. sıramızı da tamamlayalım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Evet, bakın model böyle devam edecek. Şöyle göstereyim açarak. Harika bir model bence. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bir parçada daha önce yaptım. Şöyle modelin ilerlemiş hali de şöyle olacak arkadaşlar. Bunu beraber yaptık. Tabii kamera önünde biraz daha gevşek örülüyor. Çok sıkı yaptığım zaman ilmekleri alamıyorum. Onun için biraz daha şöyle geniş geniş aldım. Bunu kamera arkasında yaptığımı da daha sık ördüm. Benim elim şöyle arkadaşlar. Elim sıkı aslında ama kamera önünde biraz gevşek yapmak zorundayım. Çünkü ilmekleri alırken zorlanıyorum. Evet, modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Gördüğünüz gibi şöyle kabarık kabarık güzel görünen bir model. Bu modeli çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, yetişkin örgülerinde, yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel ajurlu bir model. Örgümüzün arka yüzü de böyle. Bakın her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Gayet güzel, şöyle temiz bir görüntüsü var. Arka yüzünde daha güzel bir görüntü. Burası da ön yüzü. Bu modelden atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Çünkü her iki yüzünü de kullanabilirsiniz. Ona göre iplerinizi, şişlerinizi tercih ederseniz gayet güzel ve kolay, gösterişli bir model bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.